Merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte ekranda görmüş olduğunuz insan kaynakları dashboard'unu A'dan Z'ye oluşturacağız. Sıfırdan başlayıp görmüş olduğunuz bu dokümanı birlikte bu videoda hazırlayacağız. Buradan kişileri seçtiğimde kişilere ait detaylı verilerin düzenlendiği, burada departman bazlı çalışan sayısının, departman bazlı maaş sayısının, pozisyon bazlı çalışma sürelerinin, erkek çalışanların maaşlarının, kadın çalışanların maaşlarının, ortalama maaşlarının ve toplam maaş verilerinin yer aldığı bu dokümanı birlikte A'dan Z'ye olacak şekilde hazırlayacağız. Hadi gelin ilgili dokümanı hazırlayalım. Sizlere yepyeni Power BI kursundan bahsetmek istiyorum. Power BI, Microsoft'un veri görselleştirme aracıdır. Bu kursum ile sıfırdan ileri seviyeye geleceğiniz şekilde Power BI'yi öğrenebilirsiniz. Şimdi kupon uygula kısmına gelip buraya Google Ads yazarak indirimden yararlanabilir ve sadece 28 liraya kursuma kayıt olabilirsiniz. Sepete ekle deyip kayıt ol dedikten sonra kursa kayıt olabilirsiniz. Bu kursta neler var? Power BI ile verilerinizi analiz etmeyi ve görselleştirmeyi öğrenip profesyonel dinamik dashboardlar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Örnek videoları izlemek için aşağıdaki alana inebilir. Buradan örnek videoları izleyebilir. Yorumları okuyarak kayıt olmaya karar verebilirsiniz. Google Ads kuponuyla sizler de sadece 28 liradan kursa kayıt olabilirsiniz. Öncelikle yeni bir sayfa açıyorum. Geldim ve boş sayfa açıyorum. Şimdi buradaki bu arka planı yine PowerPoint'te oluşturacağım ve buraya ekleyeceğim. Onun için öncelikle PowerPoint sayfasına gidiyorum. PowerPoint'te görmüş olduğunuz gibi daha önceden hazırlamıştım. Şimdi buraya ekle diyorum ve boş bir slide ekliyorum. Nasıl oluşturmanız gerektiğini size A'dan Z'ye anlatacağım. Buraya geldim. Şekillere geliyorum ve bakın burada görmüş olduğunuz şu şekilden buraya ekliyorum. Ve bunu yan döndürüp görmüş olduğunuz gibi aşağı kadar da uzatıyorum. Bakın buraya getirdim, ekledim. Şöyle biraz da genişletelim. Evet. Şöyle biraz daha köşelerini yumuşatalım. Ve Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl V ile aynı yere yapıştıralım. Şöyle biraz daha ikincisini küçültelim. Ve Ctrl V ile bir tane daha yapıştırıp aynı şekilde üçüncüsünü biraz daha aşağıya ekleyelim. Şimdi buna gelelim. Şekil ana hattına şekil ana hat yok diyelim. Ve şekil dolgusuna ise burada daha önceden eklemiş olduğum bu siyah rengi kullanalım. İkincisini seçiyorum. Yine şekil ana hattına ana hat yok diyorum. Şekil dolgusu kısmına geliyorum. Bu eklemiş olduğum koyu rengi ekliyorum. Buna geldim. Şekil ana hattına ana hat yok dedim. Şekil dolgusuna da buradaki grilerden bir tanesini seçiyorum ve ekliyorum. Şimdi üçünü birden CTRL ile birlikte seçip aşağı doğru kaydırıyorum. Buraya logoyu ekleyeceğim. Şimdi buraya bir de şekil ekle sekmesine geliyorum. Şekillerden şöyle bir kare ekliyorum. Bunun da şekil dolgusuna dolgu yok diyorum. Şekil ana hattına siyahı seçiyorum. Ve bakın bu köşeyi kapatmak için bunu da kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu alta bu ilgili şeklimi ekliyorum ve milimetrik olacak şekilde buraya ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi. Ekleye geldim. Şekillerden bakın CTRL Shift ile beraber kusursuz bir yuvarlak ekleyebiliyorum. Ekledim. Şekil ana hattına ana hat yok diyorum. Şekil dolgusuna da bu rengimi seçiyorum. Ve ilgili alana bir tık daha küçülteceğim sevgili arkadaşlar. Sığması için şöyle biraz daha küçültüyorum ve buraya getirip ekliyorum. Şimdi tekrar geldim ekle sekmesine. Şekillerden buradan köşeli bir kutu seçiyorum. Bunun şekil boyutunu da 3.5'a 5 olacak şekilde ayarlıyorum. Genişliğini de 5 yaptım. Şekil ana hattına ana hat yok diyorum. Şekil dolgusunu da bu renk olacak şekilde seçiyorum. Bakın geldim Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V ile yan tarafa yapıştırıyorum. Ctrl V ile bir kere daha yan tarafa yapıştırıyorum. Ve Ctrl V ile bir tane daha yan tarafa yapıştırıyorum sevgili arkadaşlar. Sonra Ctrl V ile bir tane daha yapıştırdıktan sonra şu alt kısma geliyorum. Ve bu şekilde genişletip buraya kadar ekliyorum. Biraz daha aşağı doğru genişletip buralara grafikleri ekleyeceğim. Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V ile de getirdim yapıştırdım.
Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl V ile bir tane daha yapıştırıyorum. Ve buraya şöyle geniş bir tane daha ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi ilgili alana bunu eklemiş oldum. Ctrl C ile kopyaladım. Ctrl V ile bir tane daha buraya getirdim, yapıştırdım. Ve Ctrl V ile bir tane daha yapıştırıp şu alt kısma getirip ekledim. Aynı hizada olmalarını sağlıyorum. Bunu da aynı şekilde aynı hizada olacak şekilde ayarlıyorum. Altını da genişlettim gördüğünüz gibi. Şimdi bakın bir tane daha şekil ekleyeceğim. Geliyorum buraya. Şekillerden şuradaki bu şeklimi buraya ekliyorum. Şöyle biraz daha köşeyi yumuşatalım. Buraya da ilgili firmamızın ismini getirip yapıştıracağız. Birazcık aralık olsun. Şekil ana hattına ana hat yok diyoruz. Şekil dolgusuna ilgili rengi seçiyoruz. Ctrl C, Ctrl V bir tane daha yapıştırıyoruz buraya. Şöyle yapalım. Alttakini biraz daha genişletelim. Ve üsttekini de buraya getirip tekrar yapıştıralım birebir olacak şekilde. Bunun rengini de siyah yapacağız arkadaşlar. Buradaki siyah seçiyorum. Evet. Bunu da böyle getiriyorum. Şimdi bir şekil daha ekleyip köşeyi kapatacağım. Buradan yine bu şekilde olacak şekilde bir şekil ekledim. Bunu da şekil ana hattına ana hat yok dedim. Şekil dolgusunu siyah yaptım. Bakın getiriyorum. Buraya sadece ekliyorum ve ilgili köşeyi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi benim arka planım şu anda hazır. Bunu yine dosya sekmesine gidiyorum. Farklı kaydet seçeneğini seçiyorum. PowerPoint sunusu değil, SVG formatında seçiyorum. Göz ata tıkladıktan sonra ilgili dokümanımı İnsan kaynakları dashboard'un içerisine arka plan 2 olacak şekilde kaydediyorum. Ve gördüğünüz gibi kaydet dedikten sonra tüm slaytları seçiyorum. Tamam dedikten sonra ilgili kayıt işlemi gerçekleşti. Şimdi Power BI dokümanıma gidiyorum. Power BI dokümanıma geldikten sonra ikinci sayfa için bakın ilgili sayfa seçiliyken buradaki rapor sayfanızı biçimlendirine geliyorum. Duvar kağıdından göz at kısmına geldikten sonra buradan insan kaynakları dashboard'unda arka plan 2'yi seçiyorum ve gördüğünüz gibi buraya direkt olarak verilerimi eklemiş oldum. Şimdi ilgili yerleşimlerimi burada gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şöyle bir tık daha büyütsem olmadı. Evet, böyle daha iyi oldu. Şimdi ilgili yerleşimlerimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Geliyorum buraya. Buradan öncelikle ilgili kartlarımı buraya getiriyorum. Kartı ekledim. Buraya çalışan sayısını ekleyeceğiz. Çalışan sayısını eklemek için ismi buraya getiriyorum ve bakın buradaki üçgene tıklıyorum. Çalışan sayısını buraya getirmek için bakın maaşı getiriyorum buraya ekliyorum ve maaşı toplam değil sayı olacak şekilde ayarladığımda gördüğünüz gibi ilgili sayıyı buradan getirip buraya ekleyebiliyorum. Şimdi ilgili düzenlemelerimi gerçekleştireceğim ve bu alanlara bu kartlarımı, KPI kartlarımı sığdıracağım. Arkadaşlar buradan geliyorum. İlgili düzenlemelerimi, ayarlamalarımı yapıyorum. Evet, şimdi düzenleyeceğim. Bakın burada görmüş olduğunuz kutucuğu yani KPI kartımı seçtikten sonra görselinizi biçimlendirine tıklıyorum. Buradan genel kısmına geliyorum ve sırasıyla bakıyorum boyutlarımı ayarlamayacağım. Özelliklerde bir şey yapmıyorum. Bakın başlık eklemek istiyorum buna ben. Buna ne diyeceğim ben? Çalışan sayısı. Kart kısmına geliyorum. Buraya çalışan sayısı yazıyorum. Ve başlık 3 değil normali seçiyorum. Bakın buradaki yazı tipimi ben Segue Bold yapıyorum. 14 değil bunu 10 yapıyorum arkadaşlar. Ve buradan ilgili çalışmamın rengini, metin rengini beyaz yapacağım. Çünkü arka planı kaldırdığımda beyaz çok daha güzel görünecektir. Başlığı ayarladım. Bakın efektlerden arka planı kaldırıyorum. Görsel kenarlık eklemeyeceğim. Gölge eklemeyeceğim ve bunu da kapatıyorum. Üst bilgi simgeleri bakın bunları kapatabilirim. Buradan geldim üst bilgi simgelerimi kapattım. Sonra efektlere tekrar geliyorum. Gölge verecek miyim ben burada? Gölge vermeyeceğim. Görsel kenarlıkta vermeyeceğim. O halde üst bilgi simgelerimi kapattıktan sonra araç ipuçlarına geliyorum. Bakıyorum burada yapmak istediğim bir şey var mı? Yok. Alternatif metinle de zaten işim yok. Görsel kısmına tekrar geliyorum. Açıklama balonu diyor. Ben buraya açıklama balonu eklemeyeceğim.
Kategori etiketimi de kaldırıyorum alttan. Sadece rengimi, yazı tipimin rengini yine beyaz yapacağım. Ve buradan din değil, yine Segoe Bold olacak şekilde ayarlıyorum. 45 değil, bunu da şöyle 36 yapalım. Daha küçük ve güzel gözüksün. Gördüğünüz gibi 36 olacak şekilde ayarladım. Tamam. Şimdi istediğim gibi. Son olarak da bu çalışan sayısı yazısını ortalayalım. Onu nasıl yapıyoruz? Genel sekmesine geliyoruz. Başlıktan, bakın alt kısmından bunu ortalıyorum. Ve şöyle kalınlaştırsak sanki daha güzel gözükecek gibi. Şimdi bunu Ctrl C ile kopyalayıp Ctrl V ile yapıştırıyorum. Ve her birine olacak şekilde buralara ekliyorum. Buralara KPI kartları ekleyeceğim. Ve her birinin değerlerini değiştirerek dashboard'ta kullanmamızı sağlayacağım. Getiriyorum. Böyle her birine ekliyorum. Ve ilgili değerlerimi değiştirdiğimde buraların da değişmesini sağlayacağım. Şimdi buradaki değerleri değiştirelim. Bakın ilgili KPI kartımı seçiyorum. Maaş sayısını kaldırıyorum. Buraya ortalama maaşı gireceğim. Bakın maaşı getirip buraya attığımda burada toplam değer geldi. Ben bunu ortalama yapıyorum. Burada ortalama maaş değerimi kolay ve güzel bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Buradaki açıklama balonu değerine geliyorum. 36 değil. Buradaki değerimi küçültüyorum. Net bir şekilde orada görünür olmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi buradan 28 değil de 24 olacak şekilde ayarlarsam ilgili değerim burada cuk diye oturmuş oldu. Şimdi buradaki değerimi de değiştireceğim. Bakın bunu kaldırdım. Eğitim verimliliğimi getiriyorum, buraya atıyorum. Ve buradan ortalama değerimi seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi buradan şu tabi başlıkları da değiştirelim. Hemen geldik buraya. Genel kısmına geliyoruz. Başlığa geliyoruz. Bu çalışan sayısı değil. Ortalama maaş yazıyoruz buraya. Ve Enter'a basıyoruz. Gördüğünüz gibi değişti. Burası çalışan sayısı değil. Eğitim verimliliği olacak. Gördüğünüz gibi ilgili verimlilik değerimi de buradan ayarlamış oldum. Diğer kartımı seçiyorum. Buraya da ortalama çalışma saati ekleyeceğim. Buradaki çalışma saatimi getiriyorum, buraya ekliyorum. Buradan da ortalama değerimi alıyorum. Sonrasında yine buraya geliyorum ve açıklama balonu değerinde birazcık başlığımı küçülteyim burada. Sonra genele geliyorum. Bakın başlık kısmına gelip buraya ortalama çalışma saati diyorum ve gördüğünüz gibi ilgili değişikliği gerçekleştirmiş oldum. Buradaki kartıma da toplam maaşı getireceğim sevgili arkadaşlar. Geliyorum buraya, maaşı buraya ekliyorum ve gördüğünüz gibi toplam maaşı getirmiş oldum. Genele geliyorum, başlık kısmına buraya da toplam maaş yazıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle maaş yazayım ve ilgili değişikliği gerçekleştirmiş oldum. Şimdi bunu silelim. Buraya farklı bir kart getireceğim. Bakın buradaki çok satırlı kartı getiriyorum. Buraya ekliyorum. Ve ilgili alana bakın cinsiyeti ekleyeceğim. Ve maaşı ekleyeceğim. Maaşın da ortalamasını alacağım. Bakın toplam değil ortalama maaşları alacağım. Ve yine bunu görsel olarak düzenleyeceğim. Geliyorum buraya. Bir açıklama balonu değerimiz var. Bunu siyah değil beyaz yapalım ve kalınlaştırıp ilgili alanda görünmesini sağlayalım. Bir tık da küçültelim. Sonrasında bakın kategori etiketleri var. Ortalama maaş bilgisi, onu kaldıracağım. Zaten oradaki değerler belli. Bakın burada kaldırdım. Kartlar var. Buradaki kartın yazı tipini de yine Segoe Bold olacak şekilde ayarlıyorum. Hatta kalınlaştırıyorum. Mavi rengi de yine ben burada kolay gözüksün diye beyaz yapıyorum. Genele geliyorum. Bakın efektlerden arka planı kaldırdığımda harika bir görüntü elde etmiş oluyorum. Şimdi bunu ilgili alanımıza göre düzenleyeceğiz arkadaşlar. Buradan 3 noktadan tutup istediğim herhangi bir yere çekebiliyorum. Bakın buradan getirdim. Şöyle biraz da genişletelim. Erkeklerin ve kadınların almış oldukları maaşları buradan görebiliyoruz. Arka planı kaldırdık. Üst bilgi simgelerimiz var. Onlara bir şey yapmayacağız. Başlığımız var. Başlıkta da herhangi bir şey istemiyoruz. Özelliklere geliyoruz. Baktık özelliklerde de yapacağımız bir şey yok. Şimdi buradan stil kısmına geliyorum. Bakın sol taraftaki bu ana hat bilgisini böyle kalınlaştıralım. Bakın vurgu yapsın. Nelerden bahsediyoruz? Şu alandan bahsediyorum. Şurayı
vurgulandırıyoruz. Vurgu çubuğumuz var. Vurgu çubuğumuzu da kaldırıyoruz. Ve hatta şöyle, evet, kaldırdık vurgu çubuğumuzu da. Buradan ilgili alandan artık değişiklikleri yaptığımızda gerekli işlemler gerçekleşecek. Şimdi gelelim buradaki grafiklerimize. Departman bazlı çalışan sayımızı ekleyeceğiz buraya. Şimdi departman bazlı çalışan sayılarımızı buradaki alana getireceğiz. Bakın yığılmış sütun grafiği ekliyorum. Ve bunun içerisine öncelikle x eksenine departmanı getiriyorum. CTRL ile birlikte departmanı seçip y eksenine ekliyorum. Ve gördüğünüz gibi ilgili verilerimi buraya eklemiş oldum. Şimdi ilgili alana bunu sığdırıyorum ve görsel olarak düzenlemelerini yapacağım. Şimdi geliyorum buraya. Gördüğünüz gibi görselinizi biçimlendirine ama mutlaka seçili olmalı grafiğiniz. Şimdi öncelikle x eksenine geliyorum. Değerler kısmına geliyorum. Siyah değil beyaz olmasını sağlıyorum ve kalınlaştırıyorum. X ekseninde başlıklarımı kaldırıyorum. Kapattım. Y eksenine geldim. Y eksenindeki değerlerimi de yine beyaz olacak şekilde ayarlıyorum. Ve burada da y eksenimin başlığını kaldırıyorum. Benim zaten ana başlığım var. Ona gereken açıklamaları yapacağım. Bunları kapatıyorum. Y eksenini kapattım. Şimdi buradan ilgili alanı seçtim. Sütunlara geliyorum. Sütun renklerimi de beyaz yapıyorum. Ama önce görünür olması için genele gidip efektlerden arka planı kaldırıyorum. Evet, şimdi çok daha güzel görünür oldu. Şimdi buradan geldim. Efektlerden arka planda yapmam gereken bir şey var mı? Hayır, yok. Buradan başlık kısmına geliyorum. Departman ölçütüne göre departman sayısı değil, departman bazlı çalışan sayısı yazıyorum. Departman bazlı çalışan sayısı yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi başlığımda değişiyor. Onun rengini de kırmızı, siyah değil beyaz yapıyorum. Ve onu da kalınlaştıralım. Hatta yazı tipi biçiminde Segoe Black yapalım. Şimdi kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Görsele geliyorum tekrar. Buradan kılavuz çizgilerini seçiyorum ve kaldırıyorum. Kılavuz çizgilerini görmek istemiyorum. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi bunu eklemiş oldum buraya. Şimdi buraya departman bazlı ortalama maaş verilerini getireceğim ama bunu da çizgi grafiği olarak getireceğim. Bakın bir çizgi grafiği ekledim. Departmanı seçiyorum ve x eksenine atıyorum. Maaş verimi seçiyorum ve gördüğünüz gibi y eksenine atıyorum ama buradaki çizgiye basıp toplam değil ortalama maaşları görmek istediğim için ortalamayı seçiyorum. Şimdi buradan gerekli düzenlemeleri yine görsel olarak gerekli düzenlemeleri yapacağım. Alttan şöyle sığdırıyorum ilgili alana. Öncelikli olarak gelelim ve bakın genel sekmesine tıkladım. Buradan efektlerden bir arka planı kaldıralım. Sonrasında gelelim ve görsel kısmından x eksenine geliyoruz. Ve buradaki verilerimizi bir beyaz yapalım. Gördüğünüz gibi beyaz yaptık, kalınlaştırdık. Ve hatta bir tık da küçültelim, 8 olsun. Başlık istemiyorum. Departman zaten oradan anlaşılıyor. Şimdi gelelim y eksenimize. Bakın y ekseninde de buradaki değerlerimizi beyaz yapalım. Ve aşağı gelip başlığımızı da kaldıralım. Ve şunu da kalınlaştıralım. Ve bir tık da küçültelim. Gördüğünüz gibi y eksenimizin değerlerini de ayarlamış olduk. Şimdi bizim kılavuz çizgilerimizi yine kaldıralım. Ve başlığımızı düzenleyelim. Buradan veri etiketlerimizi yine ekleyelim. Bakın işaretler diyor. İşaretleri ekleyelim. İşaretler buradaki verileri vurgulamak için yapılır. Veri etiketlerinden de verinin değerlerinin rengini yine beyaz yapalım. Ve kalınlaştırıp bir tık da küçültelim. Gördüğünüz gibi departman bazlı ortalama maaşlar. Buradan seri etiketlerine ihtiyacımız yok. Çizim alanı arka planında da bir değişiklik yapmayacağız. Şimdi tekrar geliyorum genele. Başlık kısmından başlığımızın rengini beyaz yapalım. Departman ölçüsüne göre ortalama maaş olması gerektiği gibi zaten. Buradan bir tık kalınlaştıralım ve bunu da Segoe Black yapalım. Buradan başlığımızı da küçültelim. 12 yapalım. Aynı şekilde buradan da başlığımızı bakın 12 yapalım. Bunu da seçtim. Şimdi bu çizgi grafiğimizin rengini değiştireceğiz. Beyaz yapacağız. Şimdi bu çizgi grafiğimin şeklini değiştireceğim. Bakın grafiğim seçiliyken satırlara geliyorum. Ve buradan düz çizgi değil noktalı olacak şekilde ayarlıyorum. Ve şöyle genişliklerini de istediğim şekilde ayarlayıp renkleri de mavi değil beyaz olacak şekilde
ayarlıyorum ve gördüğünüz gibi ilgili seçimi burada gerçekleştirmiş oldum. Şimdi buraya isimleri getireceğim ama nasıl getiriyorum? Buradaki tabloyu seçiyorum. Bunu buraya ayarlıyorum. Bu şekilde bakın ilgili alana sığdırıyorum. Biraz sola çekiyorum ve buraya isimleri atacağım. Gördüğünüz gibi isim verilerim buraya gelmiş oldu. Tablo olacak şekilde. Şimdi ben bunu biraz düzenlemem gerekiyor. Şöyle biraz da küçülteyim. İlgili alana sığdırayım. Hatta biraz da sola çekeyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde tam bir aralıkta olmuş olsun. Yine tablomu biçimlendireceğim şimdi. Bakın geldim buraya. Buradan ben öncelikle genel kısmından, efektlerden arka planımı kaldıracağım ve ilgili alana bunu getireceğim. Bakın başlık kısmım gerek yok. Zaten bu benim bir tablom. Şimdi görsele geliyorum. Stil ön ayarlarından sırasıyla bakabilirim. Bakın buradan yoğunu seçebilirim. Benim istediğim şekilde olacaktır. Ve ya da bakın buradan gelip seyreyi seçebilirim. Buradan yine istediğim şekilde bakın aralarda seyrek olacak şekilde seçimi kolay olacaktır. İstediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz. Herhangi bir tanesi sizin işinizi görecektir. Bakın alternatif karşıtlık olsun diyorum. Buradan arkadaşlarım seçilebilir şekilde getirmiş oldum. Şimdi bunlar burada. Ben buradan değişimleri yaptığımda bakın gördüğünüz gibi ilgili alandan buradan istediğim şekilde CTRL ile birlikte seçim yaparak gördüğünüz gibi verilerimin değişmesini sağlayabiliyorum. Şimdi buraya pozisyon bazlı çalışma sürelerini ekleyelim. Bakın buradan geliyorum. Gördüğünüz gibi kümelenmiş çubuk grafiği ekliyorum. Buraya geliyorum. Pozisyonu seçiyorum, ekliyorum. Ve çalışma süresini bakın çalışma saatinde x eksenine ekliyorum ama bunun da ortalamasını alacağım. Ortalamayı seçiyorum. Şöyle getiriyorum. Biraz da genişleteyim. Ve ilgili düzenlemelerimi şimdi sırasıyla burada gerçekleştireceğim. Buradan geliyorum önce stile. Buradan genele geliyorum. Bakın efektlerden bir arka planımı kaldırıyorum. Şimdi arka planı kaldırdıktan sonra görsele geliyorum. Y ekseninden sırasıyla bunları rengini beyaz olacak şekilde ayarlıyorum. Ve buradan da küçültelim. Hatta şöyle şunu biraz daha kenara çekelim. Evet, değerlerimiz böyle. Başlığımızı buradan zaten eklemiyoruz. Y ekseninde kapattım. X eksenine geldim. Bakın buradan değerler kısmından onu da yine beyaz yapalım. Ve başlığımızı kaldıralım. Gördüğünüz gibi ilgili işlemi gerçekleştirdim. Kılavuz çizgilerimi biliyorsunuz eklemiyorum ben. Kılavuz çizgilerimi kaldırdım. Çubuklara geldim. Çubukların rengini beyaz yapıyorum. Aralık kısmını da yani çubukların aralığını da şöyle 20 yapmış ama ben daha da dar olacak şekilde ilgili aralığı da seçiyorum. Veri etiketlerini ekleyelim. Evet ekliyoruz veri etiketlerini ve şöyle konum olarak da iç taban diyeceğim. Şöyle iç temel diyorum. Fakat rengimi burada değerlerin rengini beyaz değil siyah yapacağım. Ve ilgili alana eklemiş olacağım veri etiketlerimi gördüğünüz gibi ekledim. Şimdi oradaki değerleri biraz da kalınlaştıralım ve küçültelim. Şöyle ortalama çalışma saatlerimizi de buraya eklemiş olduk. Şimdi başlığımızın rengini değiştirdiğimizde istediğimiz işlemi yapmış olacağız. Bakın genele geliyorum. Başlık kısmından buradaki başlığımın açıklaması doğru. Fakat şuradaki rengi beyaz yapıyorum. Gördüğünüz gibi pozisyona göre şöyle diyelim. Pozisyon bazlı ortalama çalışma süresi diyorum. Bakın ilgili başlığımı ekledim. Ortalayalım başlığımızı da her yerde olduğu gibi. Ve şimdi diğer görselimizde, diğer sayfamızda biz bu seçimleri buraya almıştık. Ama ben şimdi buradaki bu seçimleri şu bölgeye alacağım. Buradan departmanları buraya birer dilimleyici olacak şekilde getireceğim. Bakın nasıl yapıyorum. Buraya departmanları dilimleyici olarak getireceğim. Bakın dilimleyiciye ekliyorum. Ve sonrasında departmanı buradan seçip buradaki alana ekliyorum. Ve bakın departman bazlı bir dilimleyici buraya eklemiş oldum. Şöyle de genişletelim. Ve aşağı kadar da ilgili sırada
olacak şekilde olsun. Bakın buradan gelip açılan listede yapabilirim istersem. Açılan liste yapalım. Daha şık durur. Şöyle bunu seçtim. Bakın yine geldim buraya. Genelden, efektlerden arka planı kaldırabilirim. Ve departman başlığımı şöyle görsel kısmına gelip dilimleyici üst bilgisini de kaldırıp bakın burada açılabilir bir alan buraya ekleyebilirim. Ama bunun altına bu böyle güzel gözükmedi. Bunun altına bakın ekle sekmesine geliyorum. Şekillerden bir tane de şekil ekleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi şekli ekledim. Şimdi bu şekli buraya getireceğim. Şöyle koyacağım. Biraz da böyle yapalım. Ve ilgili alana bu arkadaşımı getirip yerleştireceğim. Ama ondan önce bu şeklimin tabii ki rengini değiştireceğim. Şekile geldim. Gördüğünüz gibi köşeleri istediğim şekilde yuvarlatabilirim. Daha da fazla. İstersem azaltabilirim yuvarlaklığını buradan. Şekli döndürmek istemiyorum. Stil kısmına geliyorum. Buradan diğer renklerden benim buradaki bu rengimi kodunu getirip yapıştıracağım. Bakın buradaki bu renk alanına diğer renkler diyorum ve Ctrl V ile yapıştırıyorum. Bunu not alabilirsiniz. Buraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ilgili alana yapıştırdım. Şimdi biçim sekmesine geliyorum. Buraya bir arkaya gönder diyerek ilgili verimi arkaya gönderiyorum. Bakın buradan ben istediğim bir tanesini seçip buradan işlemlerimi gerçekleştirebileceğim. Şimdi bunu seçtim. Bakalım yapmamız gereken bir ayar var mı? Dilimleyici ayarları tümünü seç seçeneğini gösteri seçiyorum. Bu önemli bir ayar. Çünkü buradan gelip mesela bir tanesini seçtiğimizde sadece bilgi işleme ait veriler gelir. Tümünü seç diyerek başlangıç noktamıza kolayca dönebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu buraya ekledim. Bir de diğer grafiğimizde olan şu görmüş olduğunuz departman bazlı eğitim verimliliği grafiğini, renkli grafiğini, halka grafiğini ekleyelim. Departman bazlı ortalama eğitim verimliliğini buraya ekleyeceğim. Nasıl yapıyorum? Bakın geldim buraya bir halka grafiği ekledim. Şöyle yapayım. Hatta bunu da böyle çekeyim ve getirip buraya ekleyeyim. Şimdi yine buraya departman verilerimi atacağım. Sonra da ortalama eğitim verimliliğimi alacağım. Değerler kısmına bunu getirdim. Buraya da ortalamayı seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi şimdi burada şöyle bir düzenleme yapacağım. Seçiyorum. Genelden yine hemen efektlerden arka planı kaldırdım. Bakın buradan kalktı. Şöyle departman bazlı şöyle yapıyorum. Ortalama verimlilik diyorum. Zaten orada departmanlar var. Çok fazla yer kaplamasın diye bunu yapıyorum. Bakın bunu ortaya getirdim. Sonrasında şöyle üst bilgi metinleri diyor. Onlarla ilgili bir işim yok. Araç ipuçlarını şöyle kaldırabilirim. Departman bazlı veri kısmındaki şu görsel özelliklerimizi kaldıracağız. Bakın açıklamaları kaldırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi dilimlerin bilgilerini, renklerini buradan değiştirebiliyorum. Bakın aralıklarını buradan ayarlayabiliyorum. Boşluklarını kaldırabiliyorum. Ya da bakın daha da boş hale getirebiliyorum. Şimdi bununla ilgili bir şey yapmayacağım. Gösteriyorum sadece size. Ayrıntı etiketlerini kaldırıp ekleyebilirim. Ve ayrıntı etiketlerinin nerede olması gerektiğini buradan ben belirleyebilirim. Dışında tercih et. Bakalım dışında tercih etsek sanki çok daha güzel gözükecek gibi duruyor. Bakın buradan da gelip şimdi istediğimiz verileri seçip buradan gelip bakın seçiyorum CTRL ile birlikte sadece istediğim kişilerin ilgili verilerinin otomatik olarak değişmesini buradan sağlayabiliyorum. Şimdi son olarak buraya gelip bir metin kutusu ekleyeceğim. Geliyorum buraya bir metin kutusu ekliyorum ve metin kutusuna Kikiça Akademi eğitim yazıyorum. Bakın sonra buradaki bu verimi seçiyorum. Şöyle hepsini seçelim. Segoe Black yapıyorum. Bunu beyaz yapacağım rengini. Ve şöyle büyütelim ve 20 yapalım. Bizim işimizi görecektir. Şöyle genişletiyorum, küçültüyorum ve buradaki üçgenden tutup bu alana getiriyorum sevgili arkadaşlar. Ama şunu yapmam gerekiyor. Özellikler arka planını bunun da kaldıracağım. Efektlerden arka planını kaldırdığımda ve şöyle tutup biraz daha içeri doğru çektiğimde gördüğünüz gibi buraya ilgili firmamın adını getirmiş oldum. Yeni bir metin kutusu daha ekliyorum.
Buradan geldim ekledim. Buna da şöyle yazacağım. İnsan kaynakları dashboard çalışması yazıyorum. Bakın yine buradaki verilerimin tamamını seçiyorum. Sonra kalınlaştırıyorum. Bunun rengi siyah kalsın. Çok iyi. Hatta bunun rengini siyah değil, şöyle yapalım. Bu renk yapalım. Uyumlu olsun. 10 değil, bunu da 16 yapalım. Ve yine burayı genişletelim. Ve şöyle küçültüp ilgili alana getirip şöyle yapıştıralım. Buraya da kendi şirketinizin e, logosunu getirip yapıştırdığınızda sizlere mükemmel bir dashboard çalışmasını hazırlamış olacaksınız. Bakın bilgi işlemi seçtim. Bilgi işleme ait tüm verilerim, çalışan sayısı, ortalama maaş, eğitim verimliliği, ortalama çalışma saati, toplam maaş gibi verilerim burada yer almakta. Bakın departman ölçütüne göre ortalama maaş verilerim burada. İşte uzman, kıdemli uzman, yönetici, müdür, direktör seviyesindeki değerler burada. Eğitim verimliliği burada olacak şekilde bakın buradan tüm seçimlerimi yapabiliyorum. Buradan gelip mesela insan kaynaklarını seçeyim. İnsan kaynaklarına ait veriler gelecek. Kaliteyi seçeyim. Buradan kaliteye ait veriler gelecek. Ya da tümünü seçerek tüm şirkete ait verilerin kolayca görünmesini sağlayacağım harika bir dashboard çalışmasını gerçekleştirmiş oldum. Sizler de kendi verilerinizde bu dashboard çalışmasını kolayca kullanabilirsiniz.